Tekrar merhaba arkadaşlar. Videomuzun 5. bölümüyle devam ediyoruz. 4. bölümde süremiz yetmediği için saçlarımızı şu şekilde dikip bırakmıştım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bugün tekrar dikişlerimiz var. Saçlarını bunları dikeceğiz. Kulak yapacağız. Şurada perçemi var. Ve daha sonra elbisemizi öreceğiz. Eğer tabii ki vaktimiz olursa. Şimdi şuradaki perçemle başlıyorum. Kahverengi ipimi çift katlı olarak ucu kütü iğneme taktım. Şu kısmı ikinci sıradan şöyle bir gireceğim. Şöyle bir yerimi belirleyeyim. Bakalım. Evet, önce bir yerini belirledim. Şu kaşımızdan sonra 1, 2, 3. sıranın şu göz hizasına şuraya bir buraya batacağım. Bir de saçımızın da 2. sırası. Bu sıradan perçemimi yapacağım. Şöyle bir gireyim önce. Hep aynı noktadan çıkıp girişi bitiş yapacağız. Hep bu noktamızdan. Burası yanlış oldu şimdi. Neyse. Önce bir yapalım da sonra bir düzeltme yaparız. Bakın hep aynı noktadan çıkış yapacağım. Önce birkaç gideyim. Burayı aynı yapmıyoruz. Hep bir sıra atlıyorum. Buradan hep aynı yerden çıkıyorum. İplerimi de ayarlıyorum. Çift kat olduğu için böyle aynı ayarda olmuyor bazen. Şöyle düzeltmek lazım. Ara sıra. Tekrar yanındakine. Yanındakisinden. Yine yanındaki. Evet, artık zorlaştı. Aynı yere battığımız için biraz zor oluyor. Evet, biraz daha gidip geldim arkadaşlar. Şimdi şuna bir altı ineceğim. Daha bir sivri olsun diye en son. Şu şekil.
Şöyle elinize düz şekil verin arkadaşlar. Şimdi daha iyi oldu. Biz bir tane daha aşağı indim. Şu boşlukları da doldurayım ve bitirelim. Şurada bir bakın bozukluklar var. Bunları dolduracağım. Şöyle açalım ışığımızı. Burayı da doldurdum. Bu kadar yeterli. İpimizi kesebiliriz. Şuradan bir yerden çıkalım. Evet, bunu da yapmış olduk. Düğüm atıp ipimizi keselim. Evet, şimdi kulağımızı çalışalım. Birinciyi buraya yaptım. Hemen şuranın dibine, başladığı yere. Bunu da yine şu kısma yapacağız. Ten rengimizle ipimi biraz uzun bırakıyorum. İçini çekmek için. Sabitledim. Şimdi şurada hemen şu uçtan başlıyorum. Ve 5 tane ilmeğe ilmek kaydıracağız. Şimdi bu önce birinci. İlk biraz zor oluyor. Çıkıyor. Şimdi bu bir. İki. Üç. Bir, iki olmuş oldu. Bir, iki, üçüncü başlangıç yeri olduğu için 2 3 4 bir tane şu tarafa doğru içe doğru aldım ve 5 tane ilmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafa bir tane tek batıyoruz. Bir sık iğne. Üç taneye çift batalım. Bir. İki. Ve 3. 3 tane peş peşe çift battım. Evet, burada 2 olmuş. Demin 6 olmuş yani arkadaşlar. Buraya 5 yapmıştım. Burasının 6. Ama bozmayacağım. Öyle kalsın. 5 veya 6 fark etmez. Hizamız aynı yerde. Önemli olan hizamız aynı. Bir tane daha tek batıyorum. Bir zincir dönüyoruz. Bir atlayıp ikinciye batalım. Bir. İki. Üç. Son 2 taneye batıp çıkalım. Bir.
tane batıp çıkıp ikisini bir kapattım. Bir zincir. Burada sivrilik oldu. O yüzden şu dibine de batalım. Şuraya bir tane daha battım. 2 tane. 1 2 şuraya batmamız gerekiyor. Sivri gözükmesin diye. Bir zincir dönüyoruz. Bir atladım. İlmek kaydırdım. Bir atlıyorum. Yanındakine ilmek kaydırıyorum. Bir atladım. Yanındakine ilmek kaydırdım. Evet. Kulağımı bitirdim. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Evet. Böyle de kulağımızı yapmış olduk. Şimdi bu ipleri içine çekelim. Evet, ipleri iğneye takacağım. Böyle çekeceğim. Evet, dibine batıp başka yerden çıkıyorum. Bunu da öyle. Yine dibine. Evet, ipleri de içeriye çektik. Kulaklarımızı da bitirdik. Şimdi hemen şuradaki saçlarımızı da yana dikelim şu şekilde. Evet, kuyruğumuzu tam kulak arkasına şu şekilde şu saçlar bu tarafa bakacak şekilde şöyle yerleştirelim. Uzun bir iğneyle tutturursak daha kolay olur. Evet, bu şekilde dikelim arkadaşlar. Şöyle yan yaptım. Bir kafadan bir saçtan dikiyoruz. Evet. Bu şekilde dikelim. Evet, saçlarımızın dikimi de bitti arkadaşlar. Dikerken şu şekilde aynı olmalarına dikkat edin. Ölçüsüne iyice bakın arkadaşlar. Şu şekilde kulak hizasında ikisi de aynı. Şimdi nihayet kafamızı bitirdik. En zor yeri saçlarıydı, yüzüydü, kafasıydı. Şimdi sıra geldi boynumuzu gövdeyle kafayı birleştirmeye. Bunun için isterseniz döner kafa yapabilirsiniz. Daha önce göstermiştim nasıl yapılıyor. Boynu uzun örüp o şekilde yapabilirsiniz. Veya daha önce bir top örüyorduk. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben yine normal dikeceğim. Her zamanki yaptığım gibi yapacağım. Bunun için içerisine iki katlı antikron elektrik teli takacağım. Siz de isterseniz farklı şeyler de takabilirsiniz. Elektrik borusu gibi
Bebeğimizin nasıl burası küçük. Bir tükenmez kalem dışı bile olabilir. İçine atıp bu tür şeylerle de yapabilirsiniz. Elinizde neler varsa. Şöyle parmağımla yerini açıyorum. Şöyle boyu da bir karış boyunda kestim. Daha doğrusu elimde bu kadar kalmış zaten. Gövdeyi de şöyle açalım. Ay sıkıştı olurmuşum. Şimdi bunu da yerleştirince boynu da tekrar dolduracağız. Şöyle dik olarak yerleştirelim. Evet, şimdi şuradaki çevreyi de yine elyafla dolduralım. Normal elyaf varsa onlar daha iyi. Bu boncuk elyaf biraz zor oluyor. Bu boyun kısmına onu dolayarak içine itmesi daha kolay. Varsa öyle de yapabilirsiniz. Bende yok. Böyle biraz oyalayıcı oluyor. Evet. Güzel doldurdum arkadaşlar. Boyun kısmında şimdi kafamıza itebiliriz. Tam şöyle düz bir şekilde tutup şöyle dikelim. İpim arkadaydı. Şöyle yine düz dikkat ediyorum düz durmasına. Ve karşıya gelen yere batıyoruz. Şöyle bir boyundan, bir kafadan dikelim. Hiç ilmek atlamadan sıkı bir şekilde. Evet, bu şekilde devam edelim. Bütün bir sıra sonuna kadar dikelim. Evet, gövdemizi kafamızı birleştirdik ve nülyamızı tamamladık arkadaşlar. Bitirdik. Şimdi sıra geldi onu giydirmeye. Elbisemizi giyeceğiz. Kurdelalarımızı takıp videomuzu bitireceğiz. Boyumuz 35 santim oldu. Şimdi hemen ipimizi alalım. Elbisemizin örmeye başlayalım. Elbisemiz için ipimi şöyle ikiye katladım. Bayağı şöyle uzun bir şekilde. Tam ortadan şöyle şuradaki yumaktaki ipi buldum. Evet, şöyle bir önce sabitleyelim. Daha sonra ipimi üstüne koyup zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, toplam 57 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu benim kendi ipimin kalınlığına göre size farklı olabilir. O yüzden her zaman şöyle bir bakın nereye geliyor. 57 ise fazla gelirse 54 de yapabilirsiniz. Şöyle baktığınızda böyle kavuşacak. İki uç kavuşacak.
Bir tanesini geri döneceğim zaten. Geri dönme payı. Bakın fazla bile. O geri dönme payı olacak. Siz de önce böyle bir bakın. Ona göre sayılar elbiselerde çünkü sayılar çok önemli. Yani birebir aynı olmasına gerek yok. Evet, şimdi şuradaki birinciyi atlayacağım. Yanındakine batacağım. Şu ipi de kalan ipimi de arada yürüteceğim. Bir atlıyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Tekrar yanındaki boşluğa bir sık iğne, hepsine bir sık iğne yapıyoruz. Yani şöyle çevirdiğinizde şurada düz bir görüntü olacak. Böyle yaptığınız zaman daha muntazam, güzel bir görüntü olacak arkadaşlar. Neyse, şu ışığı kapatayım bari. Tam odaklayamadım. Gördüğünüz gibi düz bir görüntü. Şu boşlukların içine yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Işığın hiç iyi görünmüyor ama umarım siz görüyorsunuzdur. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek battım. 56 tane sık iğnem var. Dediğim gibi 55-54 daha iyi olacaktır. Sizin ipinize göre değişebilir. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Tığın üstüne aldım. Şimdi bundan sonra HDC olarak öreceğiz. Yani tekli trabzan, sahte trabzan dediğimiz. Batıp çıkıp hepsini bir kapatıyoruz. Batıp çıkıyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. Evet, sıra sona kadar böyle devam edelim. Eksiltme arttırma yapmıyoruz. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Burada şimdi düğme deliği açacağız. 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen karşıya ilmek kaydırıp birleştirdim. Bir zincir. Şimdi içerisini alabildiği kadar sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 7 tane sık iğne aldı. Hemen şuradan tekrar birinciye ilmek kaydırdım. Bir zincir, aynı yere bir daha batıp yukarıya çıktım. Yine bu sırayı da eksiltme artırma yapmadan hepsine tekli trabzan yapıyoruz. HDC, terim olarak HDC yukarıya yazdığımda bu tekli trabzan, sahte trabzan olmuş oluyor. Evet, böyle devam ediyoruz. Evet, düğme deliğinden sonra 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Yani 2, 3 ve 4. sıralarımızı HDC yaptık. 5. sıradayız. 2 zincir çekip dönüyoruz. Hemen ilk sık iğneye, ilk ilmeğimize yine evet 8 tane tekli trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek battım. Bir arttırıyorum. Çift batıyoruz.
Şöyle. Tekrar. İşte bundan sonra sıra sonuna kadar 7 tane tek bir arttır, 7 tek bir arttır yapacağız. 4 5 6 7 tane tek bir arttır. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. En son 8 kalacak. 8 tekli bitireceğiz. Evet, sıra sonunda 8 tane ilmeğimiz kaldı. Toplam 6 tane arttırma yaptım. Dediğim gibi bunlar çok önemli değil. Sayının birebir aynı olması önemli olan kendi bebeğimize nasıl geldiği. Şöyle bakacağız. Şu ön kısma birkaç sıra şöyle bahçıvan etek kısmını yapacağız daha sonradan. Şöyle bakalım. Şöyle önemli olan bunların böyle denk gelmesi. Bu şekilde birazcık daha bol da yapabiliriz. Biraz şöyle esnetebiliriz. Evet. Şimdi bir iki sıra düz öreyim. Tekrar arttırma yapacağız. Evet, bir sıra düz ördüm. Şimdi 7. sıradayız. 2 zincir çekip dönüyoruz. Hemen ilk sık iğneye batıyoruz. Yine 9 tane tek batalım. 3 4 5 6 7 8 9 tane tek battım. Bir arttır. Sekiz tane tek batalım. 3 4 5 6 7 8 tane tek bir arttır. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde 8 tek bir arttır, 8 tek bir arttır. Toplam 6 arttırma yapacağız. En son 9 kalıyor. Dediğim gibi çok önemli değil. 10 da kalabilir. Sayılarımız sadece buradaki bizim gidişat önemli. 6 arttırma yapıyoruz. Böyle devam edelim. 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 11. sıradayız. 2 zincir çekip dönüyorum. Yine 10 tane tek batıyorum. Bir arttıracağım. Evet, 10 tane tek battım. Bir arttır. Şimdi 9 tane tek bir arttır yapacağım. Sıra sonuna kadar 9 tek bir arttır. Yine 6 tane arttırma yapmış olacağız. Evet, elbisemi bitirdim arkadaşlar. En son 11. sırada arttırma yapmıştık. Ondan sonra 8 sıra düz ördüm. Bu son sırayı da 8. düz ördüğümü sık iğne ile ördüm. Hani böyle açılma yapmasın diye, toplu dursun diye. İsterseniz normalde örebilirsiniz. Toplamda kaç sıra olmuş? Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra örmüşüm arkadaşlar. Düğme deliğimizi de yapmayı unutmayalım. Ben mesela şurada öyle yapsam daha iyi olacaktı. Ortalayacaktım. Buna dikkat edelim. 11. sırada yapsam daha iyi olacaktı. Düğme deliğini. Şimdi önümüzdeki parçayı öreceğiz. Bahçıvan etek yapacağız. Hemen ipimi takayım.
Tam ortada 20 tane sık iğne ayarlıyorum. Şurası 18'di galiba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Burası 18. Ya bu benim sayıma göre 18. Burası da 18 veya şurada 19 da olabilir. Çok önemli değil bir tane uymaması. Tam ortadaki 20 sık iğne burası. Buraya ip takacağız. Şöyle ipimi sabitliyorum. Hemen şöyle önden elbisemin düzü burası. Buradan takıyorum. Şimdi bu bir oldu. Şu ipi de arada yürüteceğim. İçine gizleyeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 18 19 20 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 20 tane sık iğneye tek batacağız. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Bir zincir çekip dönüyoruz. Üçüncü sıradayız. Bir atlıyorum. İkinciye battım. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar hepsini tek batıyorum. Evet, sıra sonunda 2 tane bıraktım. Bunları da yine batıp çıktım. Yanındakine batıp çıkıyorum. İkisini bir kapattık. Eksiltmiş olduk iki yandan. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine hepsine tek batıyoruz. Evet, dördüncü sıramızı bitirdik. Beşinci sıradayız. Bir zincir çektim. Bir atlıyorum. Yanındakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 14 15 tane tek battım. Yine en son 2 tane tek bırakmıştım. Bunları da yine batıp çıktım. İkinciye batıp çıktım. Hepsini bir kapatarak eksilttim. Bir zincir çekip buraya da ilmek kaydırıp sıramı bitiriyorum. Kaydırmasak da olur. Çünkü tersi tarafa geldi. Neyse. Gene ben kaldırayım da kaydırayım. Daha böyle şey dursun. Muntazam dursun. Toplam 16 tane ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip ipimi şöyle kesiyorum artık. Ve içeriye çekip saklayalım ipimizi. Evet, tekrar devam edeceğim saklamaya. Evet, şimdi burayı da yaptık. Sıra askılara geldi. Daha askısı var. Elbisenin önünde bir cebi var. Onları yapalım. Evet, birinci askımı
yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinciyi de aynısını karşıya yapacağız. Şuradaki ara 10 sık iğne. Şimdi bu tarafı da yine bu tarafa doğru 10 sık iğne boş olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuraya yapacağım. İpimi sabitliyorum. Evet, buraya tutturdum ipimi. Şimdi bu bir. Toplam 33 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 33 zincir çektim. 8 tane atlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye hatta batacağım. Tığımın üstüne alıyorum. 8.'ye battım. Bu düğme deliğimiz ve ikili trabzan yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar kalan bütün zincirlerin içine ikili trabzan yapıyoruz. Her zincirin içine bir tane ikili trabzan. Yine de bir bebeğinize giydirin. Nereye geliyor diye bakın. Küçük mü geliyor, büyük mü? İşte ip farkı olabilir. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ikili trabzan yapıyoruz. Bu da düğme deliğimiz. Evet, bütün zincirlerime ikili trabzan yaptım. Dibi aynı yere geldim, başladığım yere. 2 tane sık iğne atlıyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye ilmek kaydırarak tutturdum. Şimdi bir tane daha ilmek kaydırayım. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Ve bunları içine çekip saklıyoruz. İplerimizi de saklayalım. Evet, bu şekilde bunu da saklayacağım. Ve askalarımızı da tamamladık. Buralara düğme dikeceğiz. Şimdi cebimizi yapalım. Evet, cebimiz için 13 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye ve geri kalan 12 tane zincire tek batıyorum. Şu ipi de arada yürütelim. Şöyle. Bu da içinde kalsın. Evet, sıra sonuma geldim. Şunu çekeyim biraz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine 12 tane sık iğneye tek batıyoruz. Bunu 4-5 sıra düz öreceğim. Daha sonra bakalım nereye gelecek. Evet, toplam 8 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şu birinci sıramızdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi azaltmaya başlayacağız. Yuvarlatacağız kenarları. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. Yanındakine 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek battım. Son kalan 2 taneyi batıp çıkıyorum. İkisini tekrar ikisini bir kapattım. Bir zincir çek. Dön. Bir atla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battım. Son kalan 2 taneyi batıp çıkıyoruz. İkisini bir kapattık. Bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. Dikiş için biraz uzun keseyim. Evet. Cebimiz de hazır. Şimdi buraya dikeceğiz. Dikmeden önce çiçeğimizi yapalım üzerine. Evet, çiçeklerimizi yapmışken 3 boyu üçünde bir yapalım arkadaşlar. Şu orta boyu cebe dikeceğiz. Diğerleri de elbisesine büyük, orta, küçük diye. Bunları da yapalım başlamışken. Önce büyüğü yapalım. İpimizi sabitliyoruz. 15 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekip ilk birinciye tutturup ilmek kaydırdık. Bir zincir çekiyorum. Önce bir tane sık iğne yaptık. Biraz rahat çalışalım, gevşek yapalım. Tığımın üstüne aldım. 2 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2 defa da çıktım. 1, 2. Evet, 2 tane ikili trabzan. Şu ışığı kapatalım bakalım nasıl duracak. Hangisi daha iyi? Şimdi tığımın üstüne 2 kere doladım ve 3 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 kere doladım. Yine 3 defa da 1, 2, 3. Bir daha bakayım. Unutuyorum yani sen. Yaptığını unutuyor. Evet. 2 defa 2 tane yaptık. Tığın üstüne bir kere doladım. İkili trabzan. Bir kere doladım. İkili trabzan. Yani ne yaptık? Bir sık iğne ile başladık. 2 tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan, bir sık iğne ile buraya çiçeğimizi tutturduk. Biraz çekelim şöyle. Yer açalım. Aynısından toplam 5 tane yapmış olacağız. Tekrar 2 tane ikili trabzan, 2 defa doladım. 2 tane üçlü trabzan, 2 tane ikili trabzan. Evet. Tekrar buraya sıkıştırdım ve bir sık iğne ile çiçeğimizi tutturduk. Aynısını 3 tane daha yapacağız. Evet, toplam 5 tane taç yapraklarımı yaptım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğneye batarak bitiriyoruz. En son 2 trabzan yaptım. İkili trabzan. Sık iğneye batarak burayı birleştirdik. Şimdi her birine ilmek kaydıracağım. Yine öyle çok sıkış yapmıyorum. Rahat çalışalım.
Evet. Bu şekilde devam edelim. Daha böyle güzel düzgün dursun diye. Evet, sıra sonuna geldim. İpimi kesiyorum ve arkaya çekeceğiz ipi. Şu çıkardım ve bir yerden şuradan hemen dibinden giriyorum. Bu tarafa çekelim. Evet. Bu tarafa çektim ve tekrar bunları gizleyelim. Neyse, bunları sonra yapayım. Çok süremizi alıyor çünkü. Evet, bu şekilde çiçeğimizi yaptık büyük boyu. Şimdi orta boydayız. 10 tane zincir çekelim. Evet, 10 zincir çektim. 2 ucu birleştirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tığım üstüne aldım. Bir tane ikili trabzan. Tığım üstüne 2 kere doladım. 2 tane üçlü trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bu kadar. Birer tane yanlarda ikili trabzan, ortada üçlü trabzan, bir sık iğne ile kapatıyoruz. Evet, şimdi bundan 5 tane yine yapacağız. Bir tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan. 4 tane yapmış olduk. Zincirle 5. olmuş oluyor. Evet. Pardon, sık iğne ile 5. batmış oluyoruz. Evet, yine bundan 5 tane yapalım. Evet, 5 tane tamamladım. Yine ilk sık iğneye batıyoruz. İlmek kaydıralım. Şimdi burada artık CC yapmayacağım. Bunlar küçüklerde gerek görmüyorum. Arkadaşlar, normal bunu keselim. İnce iple yapacağım için, dikeceğim için de iplerimi kısa kesiyorum. Şimdi bu tarafa çekelim ve iplerimizi yine içeriye saklayacağız. Şimdi küçüğü yapalım. Evet, 7 tane zincir çektim. 2 ucu birleştirdim. Bir zincir, bir sık iğne. Tığımın üstüne aldım. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 bir sık iğne. Evet, bundan da yine 5 tane yapalım. 3 tane ikili trabzan, ve bir sık iğne. Evet, bu şekilde devam edelim. 5 tane yapalım. Evet, şimdi çiçeklerimizi dikeceğiz. Ondan önce ben elbisemi buhara tuttum arkadaşlar. Yani ütüyü yüzüne vurmadım. Buharı üstüne püskürttüm. Yani bastırmadım hiç. Gördüğünüz gibi hiç ütülemeye gerek yok. Şöyle bir buharla muntazam oldu. Çiçekleri de aynı yaptım. Şimdi önce çiçeğimizi cebimize dikelim. Orta boyu şöyle ayarlayacak şekilde yerleştiriyorum. İpimi de 2 katına ayırdım. İncil olarak dikiyoruz. Şöyle bir yerden başlayalım. Dikelim. Bir geri gidip bir ileriden çıkacağım. Minnoş da mama yiyor bu arada, onun sesi. Teyzeleri. Şöyle bakın. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle dikin. Ben böyle dikiyorum.
Bir geri gidiyorum. Bir ileriden çıkıyorum. Bir geri. Evet, bu şekilde dikişimi tamamlayacağım. Evet, çiçeğimizi de diktik. Şimdi sıra geldi elbiseyi dikmeye. Şöyle yerleştiriyorum. 1 2 3 sık iğne görünüyor. Dördüncünün üzerine koydum. Ortaladım iki yanları. Şimdi buraya dikelim. Şöyle toplu iğne ile tutturalım. Evet, önce ipimiz burada kalmıştı. Bunu şuradan bir girip ya da şuradan ipi yukarıya alacağım. En uca geldim. Evet, şimdi buradan normal dikeceğiz. Bir daha bakalım, ortalama biraz yamuk gibi. Evet. Yine geriye giderek iğne ardıyla dikiyorum. Evet, böyle devam edelim. Bir yandan bakalım, kontrol edelim. Kayma oluyor mu diye. Şöyle. Evet, şimdi iyi, düzgün gidiyor. Evet, çivimizi de bitirdik. Şimdi çiçeklerimizi dikeceğiz. Bu şekilde yerleştirdim. Bu en küçük boyu civimin hemen altına şöyle ortaladım. Şu kısmı ortaladım. Daha sonra yanına büyük, diğer yanına da orta boyu koydum. Şu aralara hep aynı ölçüde yaptım. Şöyle daha yine büyük boy arkada, bir de küçük şuraya yerleştirdim. Bir tane fazla yapmışım ben. 3 tane büyük. Onu belki de şöyle yaparım, değerlensin diye. Bu da şöyle gibi. Böyle bir. Sizin eğer ikişer yaparsanız bu şekil koyun. Hatta belki de koyu yapmam. Çok yoğun görünüyor çünkü. Şimdi bunları önce ben bu şekilde hazırlayıp silikonla tutturup dikeceğim. Dikime zaten aynı yapacağım. Burayı artık göstermeye gerek yok. Yerleşim bu şekilde. Dikip daha sonra düğmelerimizi dikip elbisemizi giydireceğiz. Bu arada isterseniz mesela düğme yerine bu çiçekleri dörtlü örebilirsiniz. Yani şu şekilde dörtlü dikebilirsiniz. Daha küçüğünü, daha küçük çekip düğme yerine bunları da yapabilirsiniz. Patine de öyle. Daha önce ben ilk yaptıklarımda o şekilde yapmıştım. Şimdi yine elimde düğme, çiçekli düğme elbise için yok sanırım. Bir bakacağım. Olmazsa belki ben de yine öyle küçük çiçekler yapabilirim düğme yerine. Evet, çiçeklerimi diktim arkadaşlar. Bu şekilde. Arkası. Şimdi elbiseyi giydirince biraz daha keşke şöyle biraz daha bunları bu tarafa kaydırsaymışım. Daha belirgin olacakmış. Çok aralıklı olmuş. Bunları da daha dikkat edin. Bakın şöyle bir parmak aralıklı
olursa şu ikisi bir de böyle giydirmeden yaptığım için biraz uzak olmuş. Siz bunlara daha dikkat edin. Düğme olarak da o çiçekli düğmeden elimde kalmamış. O renk kalmamış. Başka renkler var. O yüzden şöyle örerek yapacağım. Daha sonra bunu buraya dikeceğim. Zaten bunu çıkarmayacak çocuk kostüm çünkü. Şimdi 6 zincir çektim. Bir sık iğne ile başladım. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir sık iğne dibine, tekrar 3 tane ikili trabzan DC, yine dibine bir sık iğne, tekrar 3 tane ikili trabzan, dibine sık iğne. Şöyle buna kaydırıyoruz. İyice bu tarafa kaydırıp yer açalım ve dördüncüyü yapacağız. Bir, iki, üç tane ikili trabzan. İlk yaptığımız sık iğneye batıp ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir ve ipimizi kestik. İnce iple dikeceğiz çünkü. Bunları da saklayalım ve şuraya bunları dikelim. Evet, düğmelerimi dikerken elime iğne battı arkadaşlar. Bu da nazarı olsun diyelim. Şöyle kan oldu. Burada da bıraktım. Dikmeye bıraktım. Çünkü hala kanıyor. Daha sonra devam edeceğim. Ve nilyamızı bitirdik diyecektim. Kurdelalarımızı unutmuşuz. Hemen onu da yapalım. Kurdelemiz için 100 tane zincir çektim. Ve ikili trabzan yaptım. Arkadaşlar. Şimdi şöyle takalım saçımıza. Tam ortalıyorum. Bir düğüm attım. Burayı iyice sıkı yapıyorum. Sonra şöyle fiyok yapalım. Şöyle bir tuttum. Bunu da buradan geçirelim. Şöyle bir kurdele şekli verdi. Evet. Sonra ben bunu daha düzgün bağlarım. Şimdi bu kadar oldu. Bununla böyle birinciyi daha düzgün yapmıştım. Bu şekilde kurdelerimizi de yapmış olduk. Eğer ipiniz bittiyse normal seten kurdele de takabilirsiniz arkadaşlar. Belki ipleriniz yetmeyebilir. Benim 50 gram arttı bile şu şekilde. İpinizin inceliklerine göre metreleri azalır veya çoğalır. Evet, bir videomuzun sonuna geldik. Ve 35 santim boyundaki nilyamızı tamamladık arkadaşlar. Çok da tatlış oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada aynı tarifle meteği yapacağım. Arkadaşım meteği birebir aynı olacak. Sadece renklerini değiştiriyorum. Şuraya bağcık yapacağım ayağına. Mesela burada beyaz yapacağımıza ten rengi devam edeceğim. İç çamaşırını beyaz. Kıyafet renklerini daha sadece farklı yapacağım. Yüzü de aynı olacak. Sizlerle saçlarını yaparken paylaşacağım. Saçları ve kıyafetlerini beraber öreceğiz inşallah. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenileriniz bizim için çok değerli, önemli. Daha çok yere ulaşmak için bunlar gerekli arkadaşlar. Hem de motivasyonumuzu da arttırmakta. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Çok çok öpüyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.